Selam futbol severler. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir futbol videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü yeni futbol videomda sizlerle Süper Lig'deki yabancı kuralından bahsedeceğiz. Yabancı kuralı değişti. Bundan bahsedeceğiz. Yabancı kuralı 12. 12'den 12 artı 2 14'e çıkarıldı. Bundan bahsedeceğiz. Bu artı 2 ne? Neden direkt 14 değil de artı 2 denildi? Bunlardan sizlere bahsedeceğiz. Videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar bildirim zilini de açarsanız sevinirim arkadaşlar diyelim ve videomuza geçelim. Evet ya, Süper Lig'deki yabancı kuralı 12 idi. Bu değiştirildi. 12 artı 2 14'e çıkarıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi neden direkt 14 değil de 12 artı 2 denildi? Direkt 14 de diyebilirlerdi. Evet, 14 yabancı artık takımımızda bulundurabileceğiz. 12 değil 14 yabancı takımda bulundurulabilecek. Takımlar 14 yabancıdan fazla oyuncu takımında bulunduramayacaklar. Neden artı 2? Bu artı 2 gelen 2 oyuncu 12 oyuncunun 12 oyuncuydu. 12 oyuncu kadroda bulundurulabilecekken artı 2 kadroya alınmayacak ama takımımızda bulunabilecek anlamına geliyor. Biz ilk 18'i seçerken 12 tane yabancı oyuncu takımımızda bulundurmak zorundayız. 2 tanesi de ilk 18'e giremiyor ama takımımızda bulunabiliyor olacak. Yani bu iyi mi oldu sizce? Görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Bence iyi oldu. 12 oyuncudan 14 oyuncu çıkarıldı. Keşke sınırsız olsaydı. Ben yabancı oyuncu kuralının sınırsız olarak değiştirilmesini isterdim. Çünkü sınırsız olarak liglerinde sınırsız yabancı oyuncu bulundurabilen liglerdeki takımlar daha başarılı, daha iyi yerlere gelmiş takımlar olduğunu görebiliyoruz. Bence yabancı sınırı diye bir şey olmamalıydı. Yabancı sınır kaldırılmalıydı. Sınırsız yabancı oyuncu bulundurabilmeliydik. Ama burada amaç, neden yabancı sınırı var? Yabancı sınırının çıkarılmasındaki amaç ne? Yerli oyuncuların değerlendirilmesi, yerli oyuncuların korunması amacıyla yapılıyor. Yani çünkü takımlarımız yabancı oyuncu sınırı kaldırıldıktan sonra bu sınırsız hale getirilirse eğer biliyorlar ki takımlarımız bütün kadroyu genel çoğunluğunu yabancılardan oluşturacak. Bir iki tane yerli bulundurup diğerlerinin hepsini yabancı oyunculardan oluşturacağını biliyorlar. O yüzden de arkadaşlar yabancı sınırı yapılıyor. 12 idi, artı 2 ile 14'e çıkarıldı. Sizce 14 yabancı oyuncu yeterli mi? Yoksa daha fazla sayıda yabancı olmalıydı? Görüş ve düşüncelerinizde yorumlara yazarsanız sevinirim. Yani ben 12'dense artı 2 daha getirilip 14'e çıkarılmasını daha mantıklı buluyorum. Çünkü biz yabancı oyuncu transfer gündemi olduğunda daha çok yabancı oyunculara bakıyor bizim takımlarımız. Yabancı oyuncu almaya çalışıyor. Yani yıldız alacaksa bile yabancı oyuncuları almayı daha çok istiyor. O yüzden yabancı oyuncu sayısının 12'den artı 2 ile birlikte 14'e çıkarılması bence güzel olduğunu düşünüyorum. Sizce 12'de mi kalmalıydı? Artı 2 gelmeli miydi? Gelmemeli miydi? Yoksa artı 2'den daha fazla mı gelmeliydi? Sizce hangisi ülkemize faydalı olurdu? Bunu da görüş ve düşüncelerinize yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Takımlarımız şu anda oyuncu alıyor sürekli. Çünkü transfer dönemindeyiz. Oyuncular alıyor, görüştüğü oyuncular oluyor. Listesindeki oyuncularla görüşmeye başlıyorlar ama aldığı oyunculardan çok oyuncu da satması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü 12 artı 2 ile 14 tane yabancı oyuncu takımımızda bulundurmak zorundayız. Birçok takımımıza baktığımızda 14 yabancıdan daha fazla yabancısı olduğunu görmekteyiz. Bunların oyuncu transferi yapmaktan çok önce oyuncu satmalı. Eldeki yabancıları gönderilecek ve gitmesi gereken oyuncuları satmalı. Bunların yerine oyuncu almalı. Hem bunları satıp maddi yükten de kurtulmalı. Ona göre oyuncu almalı. Zaten Anadolu kulüplerine baktığımızda bunlar zaten çok fazla yabancı alamıyor. Belli sayıda yabancı alıyor. Çünkü bu takımların kapasitesi belli. Ve bu oyuncuların arkadaşlar bu takımların parası belli. Alabileceği transfer maliyeti belli. Harcayabilecekleri transfer maliyeti belli. Onlar ona göre alabiliyorlar. Ve bu takımlar zaten çok fazla Anadolu kulüplerimiz çok da fazla adı sanı bilinen takımlar olmadığı için, çok daha fazla isimleri bilinmediği için oyuncu almakta biraz da tabii ki zorlanabiliyorlar. Biraz son zamanlarda Adana Demirspor, daha önce Avrupa'da oynamış olan Sivasspor gibi, Başakşehir gibi bazı takımlarımız hani Avrupa'da maç yaptıkları için biraz kendilerini tanıtabilirler. O yüzden oyuncu almakta diğerlerine göre bir tık daha iyi olabiliyorlar. Bir tık daha önde olabiliyorlar. Şimdi bizim takımlarımız o kadar oyuncuyu alıyor. Almaya da devam ediyor. Oyuncu sayısı artıyor. Yabancı oyuncu sayısı artıyor. 12 artı 2 ile birlikte 14 tane yabancı bulundurma kuralı getirilmişti. Sizde 14'ten fazla var. Nasıl satacaksınız? Hangi takımları satabileceksiniz? Satabilecek misiniz? Bunlar da önemli sorular. Bunlar da kafalardaki soru işaretleri. Şimdi bu takımımızda bulunan gönderilmek istenilen oyuncular
Bazıları maaşımı ver gideyim diyor. Alacaklarımı ver gideyim diyor. Sen onun alacaklarını veremedikten sonra o da gitmiyor. Alacaklarımı verirsen giderim. Alacaklarımı vermezsen gitmem diyor. Gitmek isteyen oyuncuya istediği şartları sağlamalısın ki onlar da gitmeli. Bazıları satmak isteyen oyuncular takım bulamıyor. Almak isteyen takım bulunmuyor. Sen diyorsun işte şu kadara veririm. Parasal yönde anlaşamıyorsun. Futbolcu gitmek istediği takıma belki süresi konusunda anlaşamıyor. Ya ben takımda görüştüm ama ben 2 senelik istiyordum. Onlar bana 1 senelik teklif yaptı diyor. Gitmiyor. O yüzden arkadaşlar oyuncuları satmak bence almaktan daha zor. Oyuncu illa alınabilir. Belki para konusunda 3 ise 5 verirsin. Anlaşabilirsin ama satmak isteyen oyuncuları elden çıkartmakta zorlanabilirsiniz. Kuralı da yerine getirebilmeniz için oyuncu almaktan çok oyuncu satmanız gerekiyor. Şöyle bir kural yok. 14 yabancı oyuncu sayısı var. Sen 14 tane oyuncu mutlaka bulundurmak zorunda değilsin. 10 tane de yabancı senin takımında bulunabilir. İsterse hiç yabancı bulunmasın senin takımında. Sen elindeki mesela 25 oyuncu mu var? 25'inin 25'i senin yerli olsun. Niye yabancı bulundurmuyorsun? Sıkıntı yaşamayacaksın ama 14 yabancıdan fazla yabancı bulundurduğun zaman takımında sıkıntı yaşayacaksın. Bunların sıkıntılarını çözmeye çalışacaksın. Bence yani Beşiktaş olsun, Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun, Trabzon olsun bu kadar oyuncu almak yerine, oyuncularla görüşmek yerine, listesine oyuncular eklemek yerine bence gönderilmesi istedikleri oyuncuları elden çıkartmaya çalışsalar daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Tabii ki takımlar bizden iyi biliyorlardır. 14 yabancı kuralını biliyorlardır. 12+2 14 olduğunu biliyorlardır. Ona göre elden oyuncu çıkartmaları gerektiğini illaki onlar da biliyorlardır. Ona göre hareket ediyorlardır diye düşünüyorum. Sizce 4 büyüklere Beşiktaş'a, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon'a baktığımızda 14 yabancı oyuncu sınırına hangisi ulaşır? Hangileri 14 yabancı oyuncudan fazla bulundurur? Görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Ben bir şekilde oyuncularımız bu kurala uyacaklardır diye düşünüyorum. Yani bedava da olsa oyuncularını göndereceklerdir veya karşılıklı anlaşıp sözleşmelerini feshedeceklerdir diye düşünüyorum. Bir şekilde bu yabancı kuralından da kurtulacaklardır diye düşünüyorum. Bu sınıra takılmayacaklardır diye düşünüyorum. Sizce hangi takımlısınız bilmiyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon'dan hangi oyuncuların gitmesini istersiniz? Hangi oyuncular gitmeli? İşte şunlar gitsin, bunlar gitsin. Hangisinin gitmesini istiyorsanız görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Ben yabancı oyuncu sınırının kalkmasına yanayım. Sizce yabancı oyuncu sınırı kalkmalı mı? Görüş ve düşüncelerinizi yine yorumlara yazarsanız sevinirim. Kalkarsa iyi olur diye düşünüyorum. Sizce yabancı sınırı kalkarsa iyi mi olur? Kötü mü olur? Bu yerli futbolcuları etkiler mi? Ben etkileyeceğini düşünüyorum. Yani yabancı sınırı kalktığı takdirde yerli oyuncuları da etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü takımlarımız daha çok yabancı oyuncu üzerinden transfer yaptıkları için listesine koydukları oyuncular da yabancı oyuncular üzerinden oldukları için yerlere çok bakmıyorlar. Aldıkları bazı yerliler var. Bunları da arkadaşlar yerli statüsünde olduğu için alıyorlar. 14 yabancı sınırı olduğu için mecburiyetten bazı yerli oyuncular alınıyor diyorum. Benim bu yabancı kuralıyla ilgili 12 yabancıdan 12+2 14 yabancı kuralların çıkarılmasıyla ilgili görüş ve düşüncelerim bunlar. Sizler ne düşünüyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Görüş ve düşüncelerinizi okuyorum. Ona göre sizlere cevabını veriyorum arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar. Bildirim zilini de açarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.